Tek seferde farklı süslemelerle 3 çeşit magnolia yapacağız bugün. Her mevsim tüketebileceğiniz bir tatlı, çok hafif oluyor. Afiyet olsun. Hoş geldiniz mutfağıma. Sizinle bugün 3 farklı magnolia yapacağız. Aslında malzemesi aynı, tek bir seferde pişireceğiz. Ama içeriğini çeşitlendirerek 3 farklı süslemeyle magnolia ile geldim bugün. Kahvemden içiyorum tabii ki. Şimdi malzemelerimize geçiyorum. 1 litre sütümüz var. 2 tane yumurtanın sarısını kullanacağım. Petibör bisküvisi, eti burçak bisküvisi, çilek, muz, oreo. Ben badem ve rulo katla süsleyeceğim. Şekerimiz var. 1 su bardağından az. 1 paket kremamız var. Ve nişasta kullanacağız. Oreo'nun içine birazcık kahve koymayı planlıyorum. Şöyle azıcık bir kahve hazırlayabilirsiniz. Bir de biraz badem dövüp bisküvilerin içine katmak istiyorum. Ağza o tat gelmesini seviyorum. Tıkır tıkır. Şimdi önce muhallebisini pişireceğiz. O soğurken de biz meyveleri keseriz. Orta ateşte bunu muhallebi kıvamına böyle göz göz baloncuklar çıkana kadar pişireceğiz. Sonra kenara alacağız o biraz soğurken. Biz de diğer malzemeleri hazırlarız. Nişastamız var. 2 yemek kaşığı nişastamız var. Evet. 150 gram şekerimizi de ekliyorum. Mısır nişastamızı ekledik. Şekerimizi ekledik. Şöyle birazcık karıştırdım. Biraz sütümüzden ekleyeceğim. Burada karıştırmaya devam edeceğim. Daha sonra da ocağa alacağım. Kahvemizden içelim. Sizin oralara bahar geldi mi bilmiyorum ama bizim buraya geldi. Evet, şimdi bunu ocağa alıyorum. Ocakta pişireceğim. Yumurtamızı koyacağım. Geri kalan sütü koyacağım. Tatların tamamen ortaya çıkması için tatlılarda bir çimdik tuz kullanıyoruz. Evet, şimdi yumurta sarılarımızı da ekliyorum. Geri kalan sütü de ilave ediyorum ocağa. 2 yemek kaşığı da tereyağımız var. Muhallebi kıvamına gelip piştikten sonra bunu ekleyeceğiz. Böyle daha parlak bir görüntüsü olmasını sağlayacak. Ben bu bisküvileri bir poşetin içine dolduracağım. Merdane ile dövüp böyle ufalayacağım. Bademi de çok toz olsun istemiyorum ben. Biraz böyle ağza gelsin istiyorum. O yüzden bıçakla keseceğim. Bahçemde kocaman bir limon ağacı var. Şimdi yeni küçücük çiçekleri açmış bir sürü limon olacak tekrar üstünde. Onlar da limon olduğunda sizden bol bol limonlu tarifler yaparız. Biz bu sırada çilekleri doğrayabiliriz. Muzları önceden doğramak istemiyorum çünkü kararıyor biliyorsunuz. O yüzden onları tam bardağa süslerken doğrayacağım. Çileklerimizi ortadan da keselim. Tam iç kısımları bardağın dışına gelecek ve dışarıdan görebileceğimiz şekilde yerleştireceğiz. Küçük küçük kesip pudingin içine de karıştırabilirsiniz. Sadece dışını da süsleyebilirsiniz. Yani bu şekilde bardağa dönerek tek kat ya da 2 kat yapabilirsiniz. Herkesin evinde olabilecek bir su bardağında. Bir de bu şekilde bir tatlı kasesinde süsleyeceğim. İkisinde de nasıl durduğuna bakarsınız. Hangisini yapmak isterseniz ona göre yaparsınız. Muhallebimiz pişerken biz de kremamızı çırpalım. Kabartacağız iyice kremamızı. Ondan sonra pişen muhallebimiz oda ısısına geldiği zaman ikisini birbirine karıştırıp çok güzel, böyle yumuşacık, çok lezzetli bir puding elde edeceğiz. Benim makasım nerede? Tamam, neyse bıçak yapalım. Ben ayaklı mikser kullanıyorum ama siz evdeki küçük mikserinizle de bunu çırpabilirsiniz. Çırpma teliyle biraz uzun sürebilir ama onunla da yapabilirsiniz. Evet, bunu miksere alıyorum ve güzelce çırpıyorum. Böyle tıraş köpüğü gibi olacak. Tası çevirdiğimizde dökülmeyecek. O kıvama gelene kadar çırpacağız. Başlıyorum. Başlayamıyorum çünkü fişe takmamışım. Evet, şimdi fişe taktığıma göre çalıştırabilirim. Güneş olduğunda ekstra böyle bir içime enerji doluyor. O yüzden çok seviyorum burayı. Bu yumurta aklarıyla yarın pavlova yapmak şart oldu. Çünkü 2 tane yumurta akımız var. Ben kesin yarın pavlova yapıyorum. Evet, beraber yarın pavlova yapalım. Kremamız da pişti. Evet, onu şimdi böyle alıyoruz kenara. Evet, ben bunu cam kaseye döküyorum. Şöyle alacağım. Tezgaha koyayım ki benim tezgahım taş olduğu için daha çabuk soğur. Evet, bu da oldu. Bunun içine 2 yemek kaşığı tereyağı döküyorum. 1 tatlı kaşığı vanilin kullanacağım. Kremamızla birleştiği zaman daha soft bir lezzet oluyor. Evet, şimdi onu kenara alalım. O soğurken biz de bisküvilerimizi ufalayalım. Bardağa yerleştireceğimiz şekilde Oreo'yu ve diğerlerini. Tada! Ben işte krema, bisküvi, meyve, tekrar krema, bisküvi, meyve seviyorum. Biraz petibör bisküvisi ufalayacağım. Siz bunları havanda da dövebilirsiniz. Rondoda da yapabilirsiniz. Şimdi burçakları da aynı şekilde ufalıyoruz. Stres atmalık tam.
Şimdi bir tane Oreo'yu bırakıyorum süslemek için. Gerisini toz haline getireceğim. Buzlu kasedeki kremamız neredeyse soğudu. Bunu ara ara lütfen karıştırın yoksa üstü kabuk tutuyor. New York'a gittiğimde orada çok meşhur bir magnoliacı olduğunu söyledi arkadaşlarım. Mutlaka denemen lazım dediler. Küçücük bir dükkan ama böyle burası böyle full tezgah. İşte buradan giriyorsunuz, alıyorsunuz ürünü, buradan ödüyorsunuz, çıkıyorsunuz. Kuyruk kocaman, upuzun. Yollara kadar kuyruk vardı. Neyse girdik kuyruğa. Aldık magnolia'mızı. Tamamını bitiremedim. Çok büyüktü. Bizdeki magnolia'lar daha gösterişli. Orada mesela karton bir kase gibi. Bizde böyle mesela ev yemekçilerinde çorba kasesi vardır ya, onun gibi bir kase ağzını kapakla kapatıp verdiler. Ürünler önce gözüme hitap etmeli. Gözüm onu gördüğünde çok güzel, ben bunu yemeliyim demeli. Hem de sonra damak tadıma da uygun olsun isterim yani. Görüntü olarak bence sınıfta kalmış olabilir. Evet bakalım. Çok güzel olmuş. Neredeyse soğudu. Evinizde krema yok ve o an canınız onu yapmak istiyorsa belki evinizde toz şanti vardır. Onu da sütle karıştırıp böyle bir kıvam elde edip onu da kullanabilirsiniz. Krema bir tık daha lezzetli oluyor şantiden. Ama yoksa onunla da yapabilirsiniz. Ben katmanlı yapmayı seviyorum magnolia'yı. Puding gibi, sırf sadece pudingden olduğumu çok hoşlanmıyorum. Ben çok puding sevmediğim için. Ama böyle işte dediğim gibi bisküvi, meyve, hazırladığımız, pişirdiğimiz bu krema hepsi bir arada böyle kat kat olduğum çok görsel bir şölen oluyor. Hele böyle bir bardakta çok şık duruyor. O yüzden şimdi onları hazırlamaya geçiyorum. Şimdi bu hazırladığımız krema ile beraber pişirdiğimiz kremamızı karıştırıyoruz. İkisini birbirine karıştırdığınızda daha hafif bir lezzet oluyor. Ben en alta muhallebi koyuyorum çünkü en altta bisküvi olduğunda genelde orası kalıyor. O yüzden en alta biraz muhallebi. Üçüncüyü koymuyorum. Çünkü onun içine bir kaba ayırıp biraz kahve eklemek istiyorum. Onu çünkü Oreo'lu ve kahveli yapacağım. Biraz kahve soğutmuştum burada. Minik bir tık. Ondan koyup karıştırıyorum. Evet, bir tanesini muzlu, bir tanesini çilekli, bir tanesini de Oreo'lu yapacağım. Oreo'nun içine kahveli bir karışım hazırladım. İlkini burçak bisküvisiyle süsleyeceğim. Bu şekilde. İkincisini petibör bisküvisiyle süsleyeceğim. Üçüncüyü de kahveli olanı da Oreo ile süsleyeceğim. Burçakla olanı çilekle süslüyorum. Şu şekilde yerleştirebilirsiniz. Tekrar içine kremadan döküyoruz. Bir kat daha bisküviden döküyorum. Ve tekrar krema. Çileklinin üstüne de bir tane çilekle süsleyeceğim. Şöyle küçük bir çentik açıyorum çileğe. Bardağın kenarına yerleştirmek için. Pıt diye yerleştirdiğimde çok güzel oluyor. Ben bir de bıçakla badem keseceğim. Evet. İlki bitti. Bu muzlu olanın bisküvi kısmına birazcık badem ekleyeceğim. Biraz muz dilimliyoruz. Evet, şimdi bunun kenarlarını muzla süslüyorum. Şimdi küçük küçük muzlar kesip kremanın içine de eklemek istiyorum. Her ruh halimde mutfağa girip tatlı yapmaktan çok keyif alıyorum. Hep almışımdır. Yani bu işi yapmıyorken de alıyordum. Bana çok iyi geliyor. Ama çünkü başka hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece tatlı yapmayı düşünüyorum. Buradan birazcık krema alıyorum. Buna da muzlarımızı karıştırıyoruz. Kalan bardağın gerisine bu muzlu karışımdan ekleyeceğim. Bunu da tekrar bisküviyle süslüyorum. En üstte de tekrar krema. Evet, bu da böyle oldu. Muzlu olana bir de rulo kat ekleyeceğim. Oreo olandan devam ediyorum. Bir kat daha oraya dökeceğim. Şurada Oreo'muz var. Kırıp öyle süsleyeceğim. Oreo'muz da hazır. Şimdi geniş olan kaseleri süslemeye başlayalım. Yayvanda da böyle görünüyor. Bence gayet güzel. İster bardakta, ister kasede yapabilirsiniz. Şimdi sırada tadım. Hangisinden başlasam? Çilekliden başlayacağım. Daldırıyorum dibine kadar.
Konuşamadım. Çok hafif, çok güzel. Tabii dolapta bekleyince daha da güzel olacak. Ben bekleyemedim. Çok iyi olmuş. Hepsinden yiyeceğim. Hepinize afiyet olsun.